Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Açık gri tonlarında. İpim Etrofil Flora'nın. Hemen renk kodumu da vereyim hanımlar. 70.982. Bir de soruluyor kaç metre diye, hemen metresi falan da şurada yazıyordu. 230 metre ipim hanımlar. İpimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar. Patiğimin bilek bölümünü yaparken böyle uzun iki şiş ile yaptım. Sonrasında ise şöyle kısa şişlerle devam ettim. Çünkü ben ya uzun şişlerle ya da misinalı şişlerle rahat öremiyorum. Dediğim gibi dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yaptım. Patiğimin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Sadece patiğimin bu kemerli bilek bölümünü yaparken iki tane böyle uzun şiş kullandım. Kalan bölümlerde de tamamen böyle kısa iki şiş ile yaptım. Hiçbir yerinde dikiş yok. Tabanımızda yine göstermek istiyorum. Patiğimizin kenarları, ön bölümü çok güzel, çok şık oldu. Bir de buraya bu şekilde düğme diktim. Bu şekilde patiğimize çok yakıştı. Ayakkabı formunda güzel bir model oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle uzun işlerle başlayacağım. İpimin ucunda hanımlar şöyle bir miktar, bir metre kadar yoktur. İp bırakıyorum. İlmeklerimi atacağım. Toplamda 70 ilmek atarak patiğimize başlıyoruz hanımlar. Bu bilekteki kemer bölümünden başlıyoruz. Bu şekilde 70 ilmeğimizi atıyoruz. Şu 2 ilmek oldu. Şu 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde hanımlar 10 ilmeğimizi attık. Aynı şekilde 70 adet ilmeğimizi atalım gelelim. Evet, 70 adet ilmeğimi bu şekilde attım geldim hanımlar. Hemen şuraya şöyle bir tane de düğüm atacağım. Şöyle başlangıç ipimizle düğümümüzü attık. Geri dönüyoruz. Hanımlar, bu aşamada haroşa örgü yapacağız. Ben örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için ilmeklerimi hanımlar sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Ayrıca hanımlar şöyle de belirtmek isterim. Patiğimizin bu kemer bölümünü hemen göstereyim. Şimdi biz bu sağ ayağını yaptık. Şöyle baktığımızda da bu ayak sağ ayağı, kemer bu tarafa denk geliyor. Sol ayakta kemerin ucu diğer tarafa denk gelecek. Şimdi biz sol ayağı yapacağız. Sol ayağı yaparken kemerin sağ ayaktan nasıl yapılacağını da size anlatacağım hanımlar. Detaylı anlatacağım. Sadece kemer yönleri farklı. Patiğin geri kalan her yeri aynı yapılıyor. Sağ ayak ve sol ayak aynı yapılıyor. Bu şekilde hanımlar haroşalarımıza devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Bakın, ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde hanımlar bir diş haroşamız oluştu. Şimdi ön yüzde iki diş haroşamız olacak, sonra ilik açacağız hanımlar. Bunun için de ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi yine düz olarak örünce bir diş haroşa olacak. Bakın, yine haroşama devam ediyorum. Bu şekilde. Hanımlar, ilmeklerimizi şimdi ön yüzde sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa olarak düz olarak örelim. Arka yüzde yeniden düz olarak örelim. Tekrar buraya gelelim. Ön yüzde iki diş haroşa görüntüsü olsun. Sonra birlikte düğmemiz için iliğimizi açalım. Evet hanımlar, ön yüzde iki diş haroşam oluştu. Gördüğünüz gibi şu anda ön yüzdeyiz. Hanımlar, şimdi biz sol ayağı yapacağız. Fakat sağ ayağı yapacak olanlar için de hemen tarifimi vereceğim. İliğimizi ilk başta açacağız hanımlar. Şöyle ki, sağ ayak yapacak olanlar şöyle yapacak. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimizi şişimize doluyoruz. Öndeki iki ilmeği kesiyoruz. Ben bu sağ ayağı bu şekilde yaptım hanımlar. Sağ ayağı yapanlar bu şekilde iliklerini açacaklar. Kalan ilmekleri de normal haroşa olarak öreceğiz. Şimdi ben sol ayağı yapacağım için hanımlar iliğimi bu taraftan açmayacağım. Diğer taraftan açacağım. Çünkü bu bandımız diğer tarafta olacak. Ayağımızın diğer tarafında görünecek. Bu nedenle şimdi hanımlar ben son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonrasında iliğimi açacağım. Bu şekilde.
kenardan diğer taraftan, yani bu sol taraftan iliğimizi açacağız. Sağ taraftan açanlar hemen bu sağdan ilik açacaklar. Bu şekilde hanımlar, son 4 ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın son 4 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi hemen ipimi şişime bir kere doluyorum. Sol ayak için sol taraftan iliğimizi açıyoruz. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. Burada iliğimizi açtık. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüze dönüyoruz hanımlar. Bakın arka yüzdeyiz. Bu aşamada yine ilmeklerimizi haroşa örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar. İlmeklerimizi yine haroşa öreceğiz. Hanımlar, şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Şu anda ön yüzdeyiz. Bakın burada 3 diş haroşamız oluştu. Şimdi yapacağımız işlem şu: sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde yine ilmeklerimizi haroşa, yani düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim ilmeklerimizi. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar, bu ilik yaptığımız yerden arka yüzde kesim yapacağız. Eğer ki biz iliğimizi böyle sağ ayağı yaparken iliğimiz bu sağ taraftaysa hanımlar, burada 4 diş haroşa olduktan sonra ön yüzde iliğin üstünde ilikli bölümde, yani bu sağ tarafta ön yüzde 4 diş haroşa olunca ilmek keseceğiz. Ama bu sol taraftayken de arka yüzde hanımlar, bakın. Arka yüzdeyiz. Burada ilmeklerimizi örünce burada da 4. diş haroşamız olacak. Arka yüzde şimdi kesimlerimi yapacağım. Ama dediğim gibi sağ tarafı yaparken de 4 diş haroşa olduktan sonra ön yüzde kesiminizi yapın. Şimdi hanımlar, bu aşamada kemerimiz için 22 adet ilmeğimi keseceğim. 22 ilmeğimi. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Bakın şu birinci kesimim. Şu ikinci kesimim. Üçüncü. Dördüncü. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22 ilmeğimizi kestik hanımlar. Şişimizde toplamda 70 adet ilmeğimiz vardı. 22 ilmek kesince hanımlar, geride 48 ilmeğimiz kaldı. Ve bu aşamada şu kesim yaptım. En son ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Bu aşamada 48 ilmeğimiz kalmış olması gerekiyor. Hatta örerken sayarak gidelim. 7 ilmeğimizi örmüşüz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 ilmeğimiz kalmış. Evet, sayılarımız doğru. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Hanımlar, şimdi bu kemerimiz, bu kestiğimiz yer ön yüzden baktığımız anda sol tarafta kaldı. Sağ kemeri de hanımlar burada 4 diş haroşa olduktan sonra bu sağ taraftan 22 ilmek keseceğiz. Bu diğer sağ ayağın kemeri de bu sağ tarafta kalacak. Olay bu kadar. Sadece model farkı buydu. Geri kalan yerler tamamen aynı şekilde yapılıyor. Sol tarafın kemeri, bakın bu sol tarafta kaldı. Sağ tarafın kemeri de sağ tarafta kalıyor.
kalıyor. İlikli tarafta kalıyor. Olay bundan ibaret. Şimdi hanımlar burada 4 diş haroşamız oluştu. Patiğimizin bu bölümünü tamamladık. Şimdi patiğimizin bu arkasındaki kahve çekirdeği modelini yapacağız. Hemen onun kurulumunu da sizlere göstereyim. Ön yüzde modelimizi yapmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum hanımlar. Kenar ilmeğimden sonra hemen yanına 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters. Ardından kahve çatlağı modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. 3 ilmek düz örüyorum. Yanına 2 tane ters. 3 ilmek düz örüyorum. 2 tane ters. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde ön yüzde kuruyoruz hanımlar. 3 ilmek düz öreceğiz. 3 oldu. Araya 2 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. 2 tane ters. Kahve çekirdeği modelimizin arasında 2 tane ters var. Kahve çekirdeği modelimizde 3 ilmekten oluşuyor. Yine bakın 3 ilmek düz ördüm. Arada 2 ilmek tersim var. 2 tane ters örüyorum. Devam ediyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde ve arada 2 tane tersim var. Yeniden 3 ilmek düz örüyorum. Yanına 1 ilmek ters ördüm. Hanımlar kenar ilmeğimi de son düz olarak örüp ön yüzde ilk sıramı tamamlıyorum. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar bakın burada ilmek sayıları azaldığı için kısa şişlerle yapacağım daha rahat örebilmek için. Çünkü uzun şişler masaya falan değiyor, bazen rahatsız ediyor. Kısa şişime geçeceğim. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada bir düzüm var. Düz örüyorum. Hemen yanında 3 tersim var. Ters örüyorum. Arka yüzde ters örünce ön yüzde düz düşüyor. Bakın. Hemen 2 düz 2 ters olacak şekilde bakın ilmekleri arka yüzde gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 ters 2 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 tane düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Yeniden 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 tane ters örüyorum. 2 tane düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 tane ters, 2 tane düz. 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. Ve arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrardan geldik hanımlar, ön yüzdeyiz. Şimdi kahve çatlağı modelimizi bu sıramızda ön yüzde yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen 2 tersimi ters örüyorum. Kahve çatlağının aralarındaki ikişer ilmek tersler yine ters örülecek ön yüzde. Şimdi önde burada 3 tane düz ilmeğim var. 3. düz ilmeğimi alıyorum hanımlar. Öndeki 2 düz ilmeğimin üzerinden atlatıp şöyle burada bırakıyorum. Bu şekilde 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğimin üzerinden geçirip burada bıraktım. Şimdi 2 düz ilmeğim kaldı burada. İlkini örüyorum. İpimi şişime şöyle bir kere dolayıp bu 2. ilmeğimi de örüyorum. Modelimiz bu. Arada 2 tane tersim var. Ters örüyorum. Yeniden bakın burada 3 düz ilmeğim var. 3. ilmeğimi alıyorum. İlk 2 ilmeğimi üzerinden atlatıp burada böyle bırakıyorum. Burada 2 ilmeğim kaldı. İlkini örüyorum. İpimi şişime doladım. 3. ilmeğimi de örüyorum. Arada yine 2 tersim var. Bir diğer modelimizi yapacağız. 3. ilmeğimi aldım. Öndeki 2 modelin üzerinden atlatıp şöyle bırakıyorum. İlk 2 modeli 3. ilmeğin içinden geçiriyoruz yani. İlk ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu şekilde ipimi şişime bir kere doladım. Diğer ilmeğimi de yine düz ördüm. Arada yine 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Devam ediyorum. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doladım. 2. ilmeğimi de yine düz örüyorum. Arada yine 2 ters ilmeğim var. Devam ediyorum yine. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 1 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bu diğer 2. ilmeğimi de düz örüyorum.
Aralardaki ikişer tersimizi yine ters örüyoruz. Kahve çatlağı modelini hanımlar bu şekilde yapıyoruz. 48 ilmek üzerinden devam ediyoruz biz bu işleme. Bakın 2 tersimi ters ördüm. Tekrardan kahve çatlağı desenimi yapıyorum. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. Yeniden kahve çatlağı modelimi yapıyorum. Aralardaki 2 tersimi ters örüyorum. Tekrar kahve çatlağı modelimi yapıyorum. Sonuncu modelim bu. İlk ilmeğimi ördüm. İpimi şişime doladım. İkinci ilmeğimi de yine düz örüyorum. Hemen yanındaki bir tane tersimi ters ördüm. Ön yüzde kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir düzüm var. Düz örüyorum. Kahve çatlağı olan 3 ilmeğimi arka yüzde yine ters örüyorum. Aralardaki 2 ilmeğim düz. Tekrardan 3 kahve çatlağım ters. Yanında 2 tane düz. Bu şekilde hanımlar devam ediyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Modelimizden sonraki bu ilk sıramız. Modelimizi ön yüzde kurduk. Arka yüzde modelimizden sonraki ilk sıramızı örüyoruz. 2 ilmek düzümü düz ördüm. 3 ters. Tekrar 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Hemen yanında 2 ilmek düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde kahve çatlağını yaptık. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Her 3 sırada bir kahve çatlağı modeli kurulacak hanımlar. Arka yüzde ilk sırasını yapmıştık. Şimdi ön yüzde ikinci sıradayız. Bu aşamada yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ters ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi hanımlar örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Kahve çatlağından sonraki ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzde kahve çatlağından sonraki üçüncü sıramızı yapacağız. Her 3 sırada bir kahve çatlağı modeli tekrar edecek. Arka yüzde öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde yeniden diğer kahve modelimizi kuracağız. Yine bu aşamada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzüm var, düz ördüm. 3 ters, 2 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 tane düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 tane düz. Model kurulumu böyle hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi böyle örüyoruz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 tane düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 tane düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Hemen 2 ilmek düz ördüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Kahve çekirdeğinden sonraki 3 sırayı tamamladık. Şimdi yeniden aynı modeli kuracağız. Her 3 sırada bir modeli tekrar edeceğiz çünkü. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Yanında 2 tane tersim var. Ters ördüm. Yine modelimizi yapacağız hanımlar. Bakın 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp şurada bırakıyorum. Bir ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. 2. ilmeğimi de örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık. Arada 2 tersim var. Yine ters örüyorum. İkinci modelimi yapıyorum. Yine 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bıraktım orada. İlk ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime dolayıp 2. ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bakın ikinci modelimizi de yaptık. Arada yine 2 ters ilmeğim var. Tekrardan diğer modellerimi de aynı şekilde yapıyorum hanımlar. Her 3 sırada bir kahve çatlağı modelini kuruyoruz. Modelimiz gayet kolay. İlmekleri her 3 sırada bir model kuruyoruz. Diğer 3 sırada da zaten ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde. Bu şekilde. Yine bakın 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üstünden atlattım. İlk ilmeğimi ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Diğer ilmeğimi de örüyorum. Model böyle hanımlar. Bu şekilde devam edecek bu kahve çatlağı modelimiz. Yine üçüncüyü aldım. İlk 2 ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Sonra sırasıyla 2 düz ilmeğimizin ilkini örüyoruz.
Ardından şişimizi bir kere dolayıp ikinci ilmeği de örüyoruz. Yine 3 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde. Yine 2 tersimi ördüm. Son modelimi de aynı şekilde yapacağım. Bir tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın hanımlar, ilkini yapmıştık. İkinciyi de başlattık. Kahve çatlağı modelimiz böyle devam edecek. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümüne bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bakın kahve çatlağı modelimi kurdum. 7 tane yaptım. 8. modelimi tam yapacağımda hani böyle 3. ilmeği ilkin üzerinden atlatıyorduk ya. Yani 3. ilmeği, evet, ilk 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorduk. Tam o sırada 8.'yi yapmadan patiğimin tabanına geçtim hanımlar. Bu kesimlerine geçtim. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte kesimlerimize başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım. Burada toplamda 7 tane kahve çekirdeği modelim oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalde ön yüzde giderken 8.'yi yapacaktık ama burada bıraktık, tabanımıza geçeceğiz. Yani patiğimizin şu bölümünü bitirdik. Tabanımız yapacağız. Bu tabanımız hanımlar 10 ilmek olarak yapılacak. Şişimizde toplamda 48 ilmeğimiz vardı. Tabanımız için 10 ilmeği çıkarttığımızda geriye 38 ilmek kalıyor. 38 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara da 19'ar ilmek düşüyor. Şimdi öncelikle tabanımız için kenardaki, bu sağ kenarımızdaki ilk 19 ilmeğimizi normal düz olarak öreceğim. Hanımlar, tabanımızda haroşa örgü uygulaması yapacağız. Bu şekilde 19 ilmeğimizi öreceğiz. Sayalım. Kenarda 7 ilmeğim olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bu sağ kenardaki 19 ilmeğimi ördüm. Tabanımızda 10 ilmek olacaktı. Şimdi 10 ilmek daha öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi sol tarafta da hanımlar saydığımızdan 19 ilmeğimiz kalıyor. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bir ilmek de burada 19. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Haroşa örgü yapacağız hanımlar tabanda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tabanımız 10 ilmekten olacaktı hanımlar. 10. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 9 ilmek örüyoruz. 10. ilmeği örerken kesim yapıyoruz. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu şekilde hanımlar yapınca bu kenarlarımız, kesim yerlerimiz düzgün düşüyor. Devam ediyorum yine. Bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmeğimi örerken bakın şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 10. ilmeğimizi örerken kesim yapıyoruz. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Tekrardan geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alarak 10. ilmeğimi örerken kesimimi yapıyorum. Hanımlar, tabanımızı bu şekilde yapacağız. 9 ilmeğimizi öreceğiz. 10. ilmeğimizi örerken kenarlardan birer tane ilmek alıp keseceğiz. Biz bu işlemi hanımlar tabanımızda 10 ilmeğimiz var. Bu sağ ve sol taraftaki, yani bu ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanını bu şekilde oluşturacağız. Şimdi bu iki kenardaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını 10 ilmek üzerinden sizlere gösterdiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını kestim ve geldim. Tam olarak bu bölüm şuraya denk geliyor hanımlar. Bakın şöyle. Şu arka bölüm oluyor gördüğünüz gibi. Patiğimizin bu bölümünü yapmış olduk. Şimdi hanımlar, şu kenarlarından, şuralarından ilmekler çıkaracağız. Şuralarından. Bunu da şöyle yapıyorum. Yine aynı şişime bu kenardan hanımlar
10 adet ilmek çıkaracağım. Burada 10 ilmeğim kalmıştı. Tabanım için kullandığım 10 ilmeğim kalmıştı. Hemen bu taraftan, sol taraftan bakın ilmek kenarlarına girerek, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Sırayla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şu ikinci ilmeğim, sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmek çıkartıyorum yine. Bu üçüncü ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Dördüncü ilmeğim, beşinci ilmeğim, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde hanımlar 10 adet ilmek çıkarttık bu kenardan. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada yine haroşa örgüye devam edeceğiz. Patiğimizin bu bölümleri hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olduğu için örüyorum. 10 ilmek tabanımda vardı. 10 ilmek de bu kenardan çıkarttık. Şimdi 20 ilmeğimiz oldu. Hepsini haroşa olarak örüyorum. Şimdi de hanımlar bu kenardan 10 ilmek çıkartacağız. Buradan ilmek çıkartırken de arkadan girerek çıkaracağız hanımlar. Bu şekilde yaparsak bakın göstereyim. Bu şekilde yaparsak ön yüzde çirkin bir görüntü oluşacak. Bu nedenle bakın arkadan girerek ilmek çıkaracağım. Şöyle şişimi arkadan takıyorum. İlmeğin iki kanadına birden. Bakın şu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Yine arkadan giriyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden. İlmeğimi çıkarttım. 2 oldu. Yeniden arkadan giriyorum. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden girdim. Bu şekilde yeniden yapayım. Burada böylece 3 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Yine arkadan giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. 4 ilmeğimiz oldu hanımlar. 10 ilmek çıkaracağım yine buradan da. Arkadan girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 5 ilmek. Yine arkadan girerek şöyle ilmek çıkartıyorum. 6. Şu yine arkadan girdim. 7. 8. Şu 9. ilmeğim. Şu da 10. ilmeğim. 10 ilmek de bu taraftan çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Burada toplamda 30 adet ilmeğimiz oldu. 10 ilmek diğer taraftan çıkartmıştık. 10 tane tabanımız da vardı. 10 tane de bu sağ taraftan çıkarttık. Şişimizde 30 ilmek oldu. Şimdi 30 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Yine ilk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi tamamen 30 ilmek üzerinden haroşa olarak öreceğim. Bakın hepsini sırasıyla düz örüyorum. 30 ilmeğim var. 30 ilmek üzerinden haroşalarımı örüyorum hanımlar. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yine haroşaya devam edeceğiz. Böyle haroşalarımızı örüyoruz. Sıra sonuna kadar yine 30 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Patiğimizin taban kısmını yapıyoruz hanımlar şimdi. Sırasıyla gördüğünüz üzere ilmeklerimin tamamını düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar bu taraftan sayıyoruz. Burada bir diş haroşamız oluştu. Ben bu bölüme toplamda 30 ilmek üzerinden 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Ölçerek yaptım hanımlar makineye. Siz de bu aşamada ayağınıza ölçerek yapmanız gerekiyor. Patiğinizi şöyle ayağınıza giyeceksiniz hanımlar. Şöyle tabanını oturtun. Bu taban bölümünü hanımlar ben 15 yaptım. Ama ölçü alırken de bakın şöyle esneterek alın. Çünkü haroşa örgü esnek bir yapıya sahiptir. Esneterek ölçü almanızda fayda var. Bu bölüm hanımlar ayak parmaklarınızın oraya gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bakın şu parmak bölümü şu. Ayak parmaklarınızın oraya gelene kadar böyle 30 ilmek üzerinden haroşalarınızı yapmanız gerekiyor. Ben bu bölüme kadar toplamda 15 diş 15 sıra haroşa yaptım. Bu benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Belki siz 18 diş haroşa yapacaksınız. Belki 12 diş haroşa yapacaksınız. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Gördüğünüz gibi bakın şuradan hesaplıyorum hanımlar. Bir diş haroşam oldu şu bölümde. Burada şimdi ben 15 sıra haroşamı öreceğim geleceğim. Bu esnada siz de haroşalarınızı yapın gelin. Sonra patiğimizin bu burun kısmındaki kesimlerimize başlayacağız. Evet hanımlar 15 diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15. Bu şekilde hanımlar hesaplayınca ayak burnuna kadar gelmiş oluyor. Böyle esneterek ölçü alıyoruz hanımlar. Bakın haroşa örgünün çünkü esneklik payı var. Şimdi patemizin burun kısmı için buralarda şöyle kesimler yapacağız. Hemen onları da nasıl yapacağımızı size anlatayım. Sağdan ve soldan ön yüzde kesimler yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Sağ tarafta ilk kesimimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol tarafta da kesimimi yapacağım. Yine haroşa örmeye devam ediyorum ilmeklerimi. Bakın burada son 4 ilmeğim kaldı. Yine buradaki 2 ilmeğin ikisini birlikte öndeki keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Ön yüzde kesimlerimizi yaptık. Sağdan ve soldan 2 ilmek eksildi. 28 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyoruz arka yüzde. Arka yüzde hanımlar kesim işlemi yapmıyoruz. Kesim işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Kesme işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Son 2 ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Kesmelere ön yüzde devam edeceğiz. Yine ilk 2 ilmeğimi alacağım. Kenar ilmeğim 1. Yanındaki ilmeğimi örüyorum 2. Hemen öndeki ilmeğimi 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Tekrardan son 4 ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da kesimimi yapacağım. Kesme işlemini ön yüzde böyle yapıyoruz hanımlar. Sağ taraftayken ilk 2 ilmekten sonra öndeki 2 ilmeği keserek örüyoruz. Sol tarafta da son 4 ilmek kalana kadar örüp öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Bakın yine son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Şişimizde 2 ilmek daha eksildi. 26 ilmeğimiz kaldı. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde yeniden ilmeklerimizin tamamını haroşa öreceğiz. Arka yüzde kesme işlemi yapmayacağız. Sadece patiğimizin ön yüzünde kesme işlemini yapıyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Kesmelere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Son 2 ilmeğimi de normal düz olarak örüyorum. 24 ilmeğimiz kaldı. Hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi keseceğiz. Ta ki şişimizde 10 ilmek kalana kadar. Şimdi hep birlikte patimizin burun kısmına denk gelen yerde yani tam olarak bu bölümü yapıyoruz. Burada şişimizde 10 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim hanımlar. Sonra patimizin bu üst bölümüne birlikte başlayalım. Evet hanımlar burun kısmında 10 ilmeğim kalana kadar bu şekilde ilmeklerimi kestim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Patiğimizin bu tamam bölümünü böylece bitirmiş olduk. Hatta şöyle manken ayağım üzerinde ölçüm yaparak da göstermek istiyorum. Pardon şu topuk bölümüne denk geliyordu. Topuktan itibaren hanımlar bakın. Şu şekilde ölçümü aldığım anda patiğimin burnu buraya kadar geldi. Bu şekilde esneterek ölçümü aldım. Sizin de bu şekilde ölçüyü almanız gerekiyor. Şimdi patiğimizin üst bölümüne geçiyoruz hanımlar buraya. Burun kısmında tekrar artırmalar yapacağız ve haroşa örgüye de devam edeceğiz bu kısımda. Şimdi 10 ilmeğimiz vardı. Bu aşamada hanımlar hiç dikişe falan gerek yok. Yani kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Şimdi bakın hemen ilk sıradaki kenar ilmekleri değil hemen ikinci hanımlar. İlkini böyle yapıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden şişimle giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 10 adet ilmeğim vardı. 10 ilmeğimi öreceğim. Ön yüzde ilmek çıkartma işlemi yapıyoruz hanımlar. İlk ilmeğimizi ön yüzde sağ taraftan yapacağız. Çıkarttık. İkinci ilmeğimizi de sol taraftan çıkaracağız. Şimdi şişimdeki 10 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek buradan çıkartmıştık. 11 ilmeğimiz oldu.
Şimdi sonuncu ilmeğime kadar ördüm. Yine burada da hanımlar ilk değil ikinci kenar ilmek yerine girerek tekrar ilmek çıkartıyorum. 12 ilmeğimiz oluyor. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada bu birleşim yerleri düzgün düşsün diye ipim hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Şişimdeki 12 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Yine bu aşamada sıradaki kenar ilmeklerim hanımlar. Bakın hemen burası. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Sıradaki kenar ilmek yerinden. Aynı yere girmeyeceğiz hanımlar ya da bir ilmek atlamayacağız. Artık sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Buraya giriyorum. Bir adet ilmeğimi yine çıkarttım. Şimdi 12 adet ilmeğim vardı. Bir ilmek de bu ön yüzde sağ taraftan çıkarttım. 13 ilmeğim oldu. Şimdi şişimdeki ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Ardından sol taraftan da bir adet ilmek çıkaracağım. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine buradaki bakın sıradaki kenar ilmeklerim burası. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkarttım. Şimdi de 14 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin üst bölümüne geçtik hanımlar. Üst tarafını yapıyoruz. Yani bu bölümü yapıyoruz şu anda. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimdeki 14 ilmeğimin tamamını yine bu şekilde haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrardan geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz ve sıradaki kenar ilmeklerim bakın hanımlar burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkarttım. Şimdi 14 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. 15 ilmek oluyor şişimizde. Bir ilmek de sol taraftan çıkartacağım. 16 ilmeğimiz olacak. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yapmıyoruz. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi ön yüzde sağ taraftan, ikinciyi de şu an yaptığımız gibi sol taraftan çıkartıyoruz. 16 ilmeğimiz oldu. Hanımlar bu şekilde haroşaya devam ediyoruz burun kısmında. Şişimizde toplamda 22 ilmek olana kadar bu şekilde artırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi hanımlar hep birlikte bu kısımda 22 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını yapalım gelelim. Sonra da kahve çekirdeği modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar 22 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunu bu şekilde yaptım geldim. Bakın kenarlarımız falan da böyle çok muntazam düzgün duruyor. Artık hanımlar patiğimizin bu üst bölümünü 22 ilmek olarak devam ettireceğiz. 22 ilmek olarak yapacağız. En son ilk ilmeğimi sağdan 22. ilmeğimi de sol taraftan çıkartmıştım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Dediğim gibi yine yanlardan ilmek çıkartacağız ama 22 ilmek olarak sabit kalacak. Nasıl yapıldığını da şimdi göstereceğim. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimi hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. İlmek yönünü düzgün almamışım burada. Bakın son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi hanımlar keserek örüyorum. İkisini birlikte ördüm son 2 ilmeğimi. Bu aşamada hanımlar 21 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzde tekrar ilmek çıkaracağız. Sıradaki kenar ilmek yerine girip tekrar ilmek çıkartıyorum ve böylece yeniden 22 ilmeğimiz oluyor. Burada hanımlar ilmeğimi çıkarttım. Ardından kahve çekirdeği modelimize başlayacağız. İlmek çıkarttıktan sonra hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Kahve çekirdeğim için 3 ilmek düz öreceğim. Yine patiğimizin arka bölümünde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani buralardaki modelin aynısını üst bölüme de kuracağız. 3 ilmek düz örüyorum. Araya 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Araya 2 ilmek ters örüyorum. Bu şekilde son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar ilmeklerimizi. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı hanımlar. Ters denk geldiği için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Tekrar 21 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada yine sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 22 ilmeğimiz oluyor böylece. Şimdi geri dönüyoruz. Yine bu aşamada hepimiz karşıda duruyor hanımlar. Bu birleşim yerlerimiz bakın gayet muntazam duruyor gösterdiğim şekilde yapınca. İpim karşıda yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmekleri kahve çekirdeği modelimizde gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeğimden sonra burada bakın bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Arada 3 tane tersim var. Ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum.
2 düz, 3 ters. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Ve son 2 ilmeğim kaldı hanımlar. Düz denk geldiği için bu defa bakın son 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. Geri döndüm. 21 ilmeğimiz kaldı. Sıradaki kenar ilmek yerine girip tekrar buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Yeniden 22 ilmeğimiz oluyor. Kenardan ilmeğimi çıkarttım. Bakın burada bir tane tersim var. Bunu ters örüyorum. Şimdi bu 3 düz ilmek üzerinde yine kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Bu 3. ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilk ilmeğin üzerinden atlatıp burada bıraktım. İlk ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. İkinci modelimizi yapacağız. Patiğimizin üst bölümünde 4 tane kahve çekirdeği modelimiz var. Şimdi ikincisini de yine aynı şekilde yapacağız. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. İlk 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Artırmamı yaptım. İkinci ilmeğimi örüyorum ardından. Arada 2 tane tersim var. Üçüncü modelimi yapacağım şimdi. Bu 3 düz ilmeğim vardı. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. İlk 2 ilmeğimin üzerinden atlatıp böyle önde bıraktım. İlk ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Arada yine 2 tane tersim var. Dördüncü modelimi yapacağım. Üçüncü ilmeğimi aldım. Önündeki ilk 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimin ikisini birlikte tersten keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerimiz burası. Buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Kahve çekirdeği olan 3 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Aralarda 2 ilmek düzüm var. 3 ilmek ters örüyorum. Arada 2 tane düz ilmeğim var. Yine her 3 sırada bir kahve çekirdeği modelimizi yapacağız hanımlar. Modelimizden sonraki arka yüzde ilk sıramız oluyor bu. Tekrardan 3 ilmek tersimi ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte düz denk geliyor. Düzden keserek örüyorum. Geri döndüm. Ve burada sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın burası. İlmeğin 2 kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Kahve çekirdeğinden sonraki ikinci sıramız. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Buradaki bir tersimi ters ördüm. 3 ilmek düz öreceğim. Aralardaki ikişer ilmek tersimi ters örüyorum. 3 düz. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece 22 ilmek üzerinden işlem yapıyoruz. Kahve çekirdeği modelimizden sonraki ikinci sıramızı yaptık. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu üçüncü sıra olacak. Ön yüzde yeniden modelimizi yapacağız. Kenarda ilk ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde ters ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde de yine aynı şekilde düz ilmekleri düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 2 düz ilmeğimi ördüm. Yanında 2 ters, 3 tersim var. Ters örüyorum. Son 2 ilmeğim düz. İkisini birlikte düzden keserek örüyorum. Geri döndüm ön yüzdeyim. Ve yine sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi yeniden kahve çekirdeği modelimizi yapacağız hanımlar. Öncelikle kenardaki bir tersimi yine ters ördüm. Bakın 3 düz ilmeğim var. Üçüncüyü alıyorum. İlk 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlk ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime doladım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar burada 3 ilmeğimiz oluyor. Aralardaki 2 ters ilmeğimiz yine ters örülüyor. Yine aynı şekilde bakın kahve çekirdeği modelimi kuruyorum. 2 tersimi ördüm. Üçüncü modelimi yapacağım. Yine üçüncü ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlk ilmeğimi ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. İkinci ilmeğimi de ördüm. Arada 2 tersim var. Ters örüyorum. Tekrardan sonuncu modelimi yapacağım. Yine üçüncü ilmeğimi ilk 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum ve üçüncü ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim var. Bunu tersten kesim yaparak örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. İkinci kahve çekirdeğimizden hanımlar bu şekilde başlattık. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Sırasıyla bu kenarlara kadar, buralara kadar patiğimizi öreceğiz. Ben patiğimin bu ön bölümüne şöyle baktığımız anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8 tane de kahve çekirdeği modelimi yaptım. 9'uncuyu yapacakken yani modelimi yapacakken orada bıraktım hanımlar. Bu yanlardan kesimler yaptım. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümüne bu şekilde kahve çekirdeği modelimizi yapalım. Gelelim 22 ilmek üzerinden. Sonra da bu kemerimizin geçtiği bu bölümü nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, patiğimin üst bölümünü tamamladım ve geldim. Buraya 8 tane kahve çekirdeği modelimi yaptım. Sayalım. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sırada normalde 9'uncuyu yapacaktık ama yapmayacağız. Şu ortamız için böyle kemerimizi taktığımız bu bölümü yapacağız. Bu kemer ilmeğimiz hanımlar. Burada 8 adet ilmeğimiz var. Hanımlar şişimizde toplamda 22 ilmeğimiz vardı. Orta kısım için 8 ilmeğimizi çıkarttığımız anda geriye 14 ilmek kalıyor. Kenarlardan 7'şer ilmeğimizi keseceğiz bu aşamada. Yani bu bölümleri yapacağız. Şimdi öncelikle ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak hanımlar kesimimi yapacağım. Şu birinci kesimim. 2 3 4 5 6 7. Sağ taraftan 7 ilmek kesimimi yaptım hanımlar. Diğer taraftaki kesimimi de arka yüzde yapacağım. Hani ip kesmemek adına şimdiki yapsak ipi kesmek durumunda kalacağız. Hani fark ettiyseniz patiğimizi başladığımız andan itibaren hiçbir şekilde ipimizi kesmedik hanımlar. Bakın sonuncu ilmeğime kadar normal ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi bu taraftan da 7 ilmeğimi keseceğim. Böylece orta kısımda 8 ilmek kalacak. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak bakın hanımlar kesiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerimi burada ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Hata yaptım hanımlar. Burada tersten kesim yapacaktık. Çok çok özür diliyorum sizden. Şöyle ilmeğimi arkaya doğru alıyorum. İlmeklerimi tersten kesim yapıyorum. Şu ikinci kesimim. Şu üçüncü kesimim. Bu bölümde tersten kesim yapıyoruz. Şu dördüncü kesimim. Ortada 8 ilmek kalana kadar kesiyoruz işte hanımlar. Şu 5 oldu. Bir ilmek de buradan alıyorum. 6 ve son kez bir ilmek daha şöyle kesiyorum. Tersten kesim yapıyorum bakın. 7. Bu şekilde hanımlar saydığımız anda ortada şöyle bakın 8 ilmeğimiz kaldı. 7 sağdan 7 soldan kestik. Orta kısımda bakın 4 8 ilmeğimiz kaldı. Bu bölümde de hanımlar haroşa örgü uygulaması yapacağız. Yine bu ilk ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burası böyle haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 8 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. Baktığımız anda hanımlar şöyle burada 2 diş 2 sıra haroşamız oldu. Ben bu patiğimin bu bölümüne 12 sıra 12 diş haroşa ördüm hanımlar. Şimdi hep birlikte burada 12 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar buraya gördüğünüz üzere 12 diş haroşamı ördüm geldim bu bölümü yaptık. Burası şöyle ikiye katlanacak. Yine burada dikiş işlemi uygulamayacağım hanımlar. Öncelikle bu 8 ilmeğimi keseceğim. Yine ikişer ikişer toplayarak buradaki 8 ilmeğimi kesiyorum. Sonuncu ilmeğim kaldı. Bunu da yine bu şekilde kestim hanımlar. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Şimdi hanımlar patiğimiz normalde bitti. Şimdi patiğimizin kenarına bakın. Sık iğne yöntemiyle böyle kenar oyası gittim. Buraları da bu şekilde toplamış oldum. Sık iğnemi yaparken de bu bölümü şöyle arkaya ekledim. Burada da kesinlikle dikiş kullanmadım. Şimdi tığımı alacağım hanımlar. Sık iğne yöntemiyle şöyle hemen tığımı aldım. Buraya kenar oyası yapacağız. Şöyle ki burada bir ilmeğim kaldı. Buna tığımı takıyorum. İlk başlangıç olduğu için şuraya bir zincir çektim. Kenar ilmek yerlerine batarak hanımlar sık iğne yapıyoruz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine şöyle batıyorum. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Böyle sıkmayalım ilmeklerimizi. Bakın ilmeğim şimdi gevşek duruyor. Bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Baştan sona hanımlar patiğimizi hiç ip kırmadan, ip koparmadan, eklemeden patiğimizi böylece tamamlamış olacağız. Hemen bakın
Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın yine buradaki kenar ilmek yerlerimize bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek sık iğnemi oluşturuyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini dolanacağız. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ben burada hanımlar bu kenar bölüme denk geldi. Tam bu orta bölüme girerek yine sık iğnemi yapıyorum. Diğer yana geçtik. Bakın bu şekilde hanımlar yine devam ediyoruz. İlmeğin iki kanadına birden girerek bakın buralarda sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi kemer bölümüne geçtik. Yine buralarda da hanımlar sık iğne yöntemine devam ediyoruz. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde hanımlar bakın kemer bölümünü yapıyoruz. Şimdi kemeri bu şekilde yapacağız. Kemerin etrafını böyle dolanacağız. Üst bölüme geçiyoruz. Üstte de yine bu bölümlere tamamen sık iğnemizi yapacağız. Tekrar aşağı ineceğiz. Böyle patiğimizin çevresini hanımlar bu kemerin buraya kadar bu bölüme kadar hanımlar bu şekilde sık iğnemizi yapalım gelelim. Evet hanımlar patiğimin kenarına böyle sık iğne ile dolandım. Bu bölüme kadar getirdim. Yine burada da sık iğnelere devam edeceğiz bu kenarımızda. Sonrasında burayı arkayla birleştireceğiz. Yine tığımız ile birleştireceğim. Yine dikiş kullanmayacağım. Sadece düğmemi dikerken dikiş yapacağım. İğnemi alacağım. Çünkü düğmeyi de başka türlü dikmenin bir yolu yok. Ben normalde iğneyle falan çok benim aram yok. Dikişle falan. Bu şekilde yine bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek sık iğnelerimi buraya da yapıyorum hanımlar. Bakın yine gevşek bir sık iğne. Şöyle esnek gördüğünüz gibi. Sırasıyla bakın bu tepeye kadar geldim. En son şu tepemize şöyle girelim. Hanımlar bu aşamada bunu şöyle ikiye katlayacağız arka yüzden. Bu haroşalı bölüme başladığımız yerden itibaren bunu buraya ekleyerek yapmaya devam edeceğiz. Şöyle buradan arkadaki haroşalı bölümden hanımlar bakın ilmeğin kanadına birden giriyorum. İkisini topluyorum. Bir bu tarafa giriyoruz hanımlar ilmeğin iki kanadına birden. Bir de bu haroşalı bölüme giriyorum. Burada hanımlar bu ilmeklerimizi birleştiriyoruz. Böyle. Bakın sırasıyla bir kemerimin bitiş yerine bir de başlangıç yerine haroşalı bölüme şuraya girerek tığım ile burayı birleştirerek yapıyorum hanımlar. Böylece dikişe de gerek kalmıyor. Burası daha pratik yapılmış oluyor bu şekilde. Yine devam ediyorum. Bu şekilde sürekli bir tüy gelmiş. Bunu da bir alayım. Bir tane yerimiz kaldı. Bunu da şuradan alıyorum. Gerçi kalmamış bile. En son şu bölüme ekliyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi bitirdik. Buraya en son şöyle iki tane sıkı bir zincir çekip ipimi keseceğim. Evet hanımlar patiğimizi böylece bitirdik. Bakın burayı da tığ ile birleştirmiş olduk. Hemen bu ipimin ucunu da şu arka ilmek aralarından geçirerek şuralardan gizleyeceğim. Patiğimizi başladığımız gibi bitirdik hanımlar. Yani hiç ipimizi kesmedik. Evet patiğimiz bu şekilde yapıldı. Şimdi şu kemer bölümünü bakın hanımlar şu bu iki şeyin katladığımız yerin arasından şuradan geçireceğiz bu bölümü. Şöyle. Diğer sağ ayağı diğer tarafa geçirmiştik. Bakın bu da sol tarafa doğru şöyle bakın. Şöyle geçiyor. Diğerini bu tarafa geçirmiştik. Bunu da aradan öteki tarafa doğru böyle geçiriyoruz. Tam da şuraya hanımlar düğmemi de dikeceğim şimdi. İğneme yine aynı gri ipimden taktım. Ben bu şekilde düğme kullandım. Sizler dilediğiniz düğmeyi de tercih edebilirsiniz. Tam bu aradan girerek şöyle bakın iliğimize denk gelecek yerden şuradan dikelim. Siz bunu ayağınıza ölçerek giyip böyle düğmenin yerinde belirleyebilirsiniz. Şöyle düğmemi buraya sabitleyeceğim. Bayağı bir düğmemin içi biraz şeyliymiş. Böyle metal olduğu için biraz zorlayacak gibi ama olsun. Dikeriz hallederiz. Neleri yaptık bugüne kadar bunu mu yapamayacağız? Evet yine aradan şöyle girerek
Düğmemi buraya sabitliyorum hanımlar. Sıkı sıkı sabitliyorum. Sonrasında manken ayağımızı da giydirelim. Ayaktaki duruşu inanılmaz güzel hanımlar. Bir kere daha girelim. İp kalın olunca düğmenin deliğini mi kapattı? Nasıl geçeceğiz? Şöyle tekrardan geçiyorum. En son ipimi arkadan çıkaracağım. İpimin ucunda şu bölüme şöyle gizleyelim. Düğüm atarak gidelim. Şöyle sıkıladık. İpimizi de kesebiliriz artık. Evet, patiğimizi hazırladık hanımlar. Şimdi de hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de patiğimize öyle bakalım. Ben şuradan manken ayağımı alıyorum. Bir güzel patiğimizi giydirelim. Şöyle. Bakın şurası arkadan geçiyor. Topuğuna geçiyor. Gördüğünüz gibi. Hemen düzeltelim. Bakın. Patiğimizi bu şekilde tam oturttuk. Şöyle önünde düzeltelim. Düğmemizi de hanımlar şöyle ilikleyelim bakalım. Şöyle iliğimizden geçirerek. Evet, iliğimiz burada. Şuradan geçiriyoruz. Evet, düğmemizi de taktık. Gördüğünüz gibi hanımlar, patiğimizi bu şekilde tamamladık. Aşırı şık, çok güzel bir patik oldu. Ben şu kemer bölümünde şöyle istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Ayağınıza giyip bu düğme ilik yerini öyle de ayarlayabilirsiniz. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Tabanımız, patiğimizin kenarları, önü, arkası, her yeri gayet açık, net. Çok şık, güzel oldu. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.